Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsan zihni çevresindeki dünyayı anlamlandırırken inançlarına dayanmaktadır. Ancak inanç yalnızca dinle sınırlı olmamıştır ve değildir. İdeolojiler, kültürler, normlar ve hatta bilimsel paradigmalar bile birer inanç sistemidir aslında. İnsanlar yaşamlarını anlamlandırmak için belirli düşünce kalıplarına tutunmuşlardır ve bu kalıplar zamanla gerçeklik algılarını da şekillendirmiştir. Peki gerçek nedir? Günlük hayatta nesnel gerçeklik olarak kabul ettiğimiz şeyler aslında inançlarımızın bir yansıması olabilir mi? Bir kişi hangi sisteme inanıyorsa çevresindeki olayları da ona göre yorumlamıştır, yorumlarlar ve yorumlayacaklardır. Bu insan psikolojisiyle alakalı bir durumdur. Örneğin bir kişi komplo teorilerine inanıyorsa her olayın arkasında gizli güçlerin olduğunu sanar ve gizli bir güç arar. Dünyayı dünyayı yöneten gizli bir elit grup var diye düşünür ve bu soruları kendine sorar. Bazı insanlar için tamamen mantıklı görünürken bazıları bu yaklaşımı gerçekten çok saçma bulur. Ancak tarihe baktığımızda bir zamanlar reddedilen ya da küçümsenen bazı fikirlerin yıllar sonra doğru olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin MK Ultra projesi yıllarca bir komple teorisi olarak görülmüş ancak daha sonra CIA'in gerçekten insan zihnini manipüle etmek için deneyler yaptığı ortaya çıkmıştır. Öyleyse inandığımız şeyler mi gerçekliği şekillendiriyor yoksa gerçek dediğimiz şey yalnızca bize öğretilen bir inanç mı? Belki de insanın asıl görevi yalnızca kabul etmek değil, sürekli sorgulamak ve gerçekliği yeniden tanımlamaktır. Tarihsel perspektife bakmak isterim çünkü ben hem bir siyaset bilimciyim hem de tarihçiyim. Çalışmalarım tarih ve siyaset bilimi üzerine olduğu için tarihsel perspektiften de bakmak istiyorum. İnançların evrimi, inanç sistemleri insanlık tarihinin en büyük itici güçlerinden biri olmuştur. İlk dönemlerde animizm buna bir hakimiyet kurmuştur. Doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inanırlardı. İnsanlar, ormanlar, nehirler ve dağlar kutsal kabul edilirdi. Zamanla bu inançlar mitolojilere dönüşmüştü ve tanrılar insan yaşamını yönlendiren varlıklar haline gelmişti. Antik Mısır'da Ölüler kitabı ölüm sonrası yaşama geçişi düzenlerken Mezopotamya'daki Gılgamış destanı ölümsüzlük arayışını anlatmaktaydı. Antik Yunan'da tanrılar doğa olaylarını kontrol ederken aynı zamanda toplumsal ahlakı belirleyen figürler haline gelmişlerdi. Daha sonra tek tanrılı dinler ortaya çıktı ve bunların yükselişine sahne oldu dünya. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam insanlara cennet cehennem anlayışını sunarak yaşamlarını yönlendirdi. Dini toplumlarında şekillenmesine katkı sağladılar. Ancak inançlar yalnızca dinle sınırlı kalmadı. Aydınlanma çağı akıl ve bilimi ön plana çıkardı. Yani rasyonel düşünce ön plana çıkmış oldu. Ancak bilimin de değişen paradigmalarla ilerlediği görüldü. Özellikle Thomas Kuhn'un paradigma değişimi teorisi bilimsel düşüncenin de zamanla yeni gerçeklik anlayışına yol açtığını ortaya koydu. Bugün bilim ve teknoloji yeni inanç sistemleri yaratmaya devam etmektedir. Yapay zeka, transhümanizm ve sanal gerçeklik gelecekte insan algısına ve inanç sistemlerini yeniden şekillendirecektir ve bunun olma ihtimali gerçekten bana göre çok yüksektir. Peki biz gerçekten bağımsız mı düşünüyoruz yoksa farkında olmadan yeni dogmalar mı oluşturuyoruz kendi içimizde? Bir de bu işin psikolojik ve algı
kısmı var. İnançlar gereği inançlar gerçeği nasıl şekillendirir? İnançlarımız yalnızca düşüncelerimizi değil, fiziksel dünyayı da bedenimizi de etkileyebilir. Plasebo ya da nosebo etkisi bu durumun en somut örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Plasebo etkisi bir kişinin kendisine verilen sahte bir ilacın gerçek olduğuna inanmasıyla vücudun iyileşme sürecini başlatmasını ifade eder. Örneğin bir hasta etkisiz bir şeker hapı alıp bunun güçlü bir ağrı kesici olduğuna inanırsa beyni buna uygun şekilde tepki verir ve ağrıyı hafifletir. Bunun üzerine yapılan yüzlerce binlerce çalışma vardır bilim adamları tarafından. Nosebo etkisi ise tam tersidir. Kişi zararsız bir maddeyi tehlikeli sanırsa stres ve korku nedeniyle gerçekten hastalanabilir. Örneğin birine içtiği suyun zehirli olduğunu söylediğinde hiçbir gerçek tehlike olmasa bile mide bulantısı ve baş dönmesi gibi semptomlar yaşayabilir. Bu fenomenler inançların yalnızca psikolojik değil, biyolojik etkileri olduğunu da göstermektedir bizlere. İnsan beyni gerçeği fiziksel olarak değiştirme potansiyeline sahiptir. Bununla ilgili bazı videolarım var. Yani bundan önceki birkaç videom bunun üzerine bu konuyla ilgiliydi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bununla birlikte inançların bireysel olduğu kadar kolektif bir yönü de vardır. Mesela bununla ilgili Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisine göre mitler ve arketipler her kültürde kahraman figürünü bulundurur. Prometheus, İsa, Prometheus ateşi tanrılardan çalan ve insanlara getiren Prometheus, İsa, Atatürk, Batman gibi figürler insanlığın bilinçaltına yer eden ortak temaların bir yansıması olarak karşımıza çıkabilir. Belki de toplumlar tarih boyunca benzer inanç sistemlerini geliştirirken aslında aynı temel psikolojik kodları takip etmekteydiler. Eğer inançlar algılarımızda gerçekliği şekillendiriyorsa o zaman gerçeklik inandığımız şeylerden ibarettir diyebiliriz. Şunu da hemen araya sıkıştırmam gerekiyor. Gerçeklik ve hakikat birbirinden çok farklıdır. Toplumsal yapılar, inançların politik ve kültürel etkilerine bakalım biraz da. İnanç sistemleri sadece bireyleri değil, toplumları da şekillendiren güçlü bir etkendir. Dinler, ideolojiler ve kültürler, normlar toplumların yapısını belirleyerek yönetim biçimlerini ve insan ilişkilerini bugüne kadar yönlendirmiştir, şekillendirmiştir. Devletler, liderler ve ideolojiler de birer inanç sistemidir aslında. Bir toplumu bir arada tutan şey yalnızca ortak bir coğrafya ya da ekonomi değil, paylaşılan inançlar ve değerlerdir. Örneğin milliyetçilik bir inanç sistemidir. İnsanların bir ulus kavramı etrafında birleşmesini sağlar. Kapitalizm ve sosyalizm ekonomik düzenlerin ötesinde insanların dünyaya bakış açılarını şekillendiren ideolojik inançlardır. Tıpkı dini inançlar gibi bu sistemlerin de kendi kuralları, kutsal metinleri, örneğin Karl Marx'ın Komünist Manifestosu veya Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserleri ve bu kişilerin takipçileri ve liderleri vardır. Modern toplumlarda ise komple teorileri alternatif inanç sistemleri olarak yükselmiştir. Bilim ve resmi tarih ne kadar kanıt sunsa da birçok insan hala farklı gerçekliklere inanmayı tercih eder. Örnek olarak düz dünya teorisi. Gezegenimizin yuvarlak olduğunu bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen bazı gruplar, bazı komple teorisyenleri dünyanın düz olduğuna inanmaktadır. Ay'a iniş gerçek mi?
NASA'nın 69'daki Apollo 11 görevinin sahte olduğunu ve Hollywood'da çekildiğini düşünenler var. Aksi iddia edilene kadar, kanıtlanana kadar biz buna inanıyoruz. MK Ultra ya da MK Ultra projesi CIA'in zihin kontrol deneyleri başlangıçta komple teorisi olarak görülüyordu. Ancak daha sonra bu projenin gerçekte var olduğu ortaya çıkmıştı. Bu tür teoriler insanların bilinmeyene karşı duyduğu korku ve güvensizlikten beslenir. Tarih boyunca güçlü ideolojiler ve inanç sistemleri toplumları yönetmek, yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanılmıştır. Bugün de sosyal medya ve dijital çağ yeni inanç sistemlerini şekillendirmeye devam etmektedir. Bilim ve gerçeklik algısına biraz değinmek istiyorum. Bilim, nesnel gerçekliği açıklamaya çalışan bir sistem olsa da zaman içinde değişen paradigmalar içinde de şekillenir. Thomas Kuhn'un paradigma değişimi teorisi bilimsel düşüncenin de mutlak olmadığını, belirli dönemlerde yerleşik kabul edilen bilgilerin köklü değişimlere uğradığını ortaya koyar. Örneğin Newton fiziği uzun yıllar boyunca evreni açıklayan tek geçerli model olarak bizlere verilmişti. Ancak Einstein'ın görelilik teorisi bu anlayışı değiştirdi. Aynı şekilde kuantum mekaniği klasik fizik kurallarını sorgulayarak gerçekliğin sanılandan çok daha esnek olduğunu gösterdi. Kuantum mekaniğinin ortaya koyduğu en ilginç bulgulardan bir tanesi gözlemcinin gerçekliği etkileyebileceği fikridir. Çift yarık deneyi, ki bunu birkaç video önce de bahsetmiştim. Çift yarık deneyi bir parçacığın nasıl hareket edeceğinin gözlem yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişeceğini bizlere kanıtlamış ve göstermiştir. Yani bilinçli bir gözlemci olmasa gerçeklik bambaşka bir biçimde şekillenecektir. Bu problem bilim dünyasında uzun süredir tartışılmaktadır. Bunun ötesinde bazı bilim insanları bilincin fiziksel evreni şekillendirebileceğini öne sürmektedir. Eğer insan zihni yalnızca dünyayı algılayan pasif bir varlık değil de gerçekliği etkileyen bir faktörse, o zaman fiziksel evrenin doğası hakkında bildiklerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu noktada bilim sadece deney ve gözlemlerle ilerleyen bir sistem olmaktan çıkıp insan algısının ve bilincin de dahil olduğu daha karmaşık, çok komplike bir model haline gelmektedir. Belki de gerçeklik düşündüğümüz kadar sabit ve değişmez değildir. Aksine gözlemcinin bakış açısına ve algısına göre şekillenen dinamik bir yapı olarak karşımıza çıkabilir. Yani burada söylemek istediğim şey şu: yine gerçeklik insandan insana, coğrafyadan coğrafyaya, bölgeden bölgeye değişebilir. Fakat hakikat yine aynı kalacaktır. Ki bunu kadim yazılarda da görüyoruz. Günümüzde inanç sistemleri yalnızca din ve ideolojilerle sınırlı değil, sosyal medya ve dijital dünyada da inanç biçimlerini yaratmaktadır. Farklı biçimleri ortaya koymaktadır. Bir kez paylaşıldığında insanlar onu gerçek kabul etmeye başlamaktadır. Algoritmalar insanların neye inanacağını belirlemekte ve gerçeklik haline getirmektedir. YouTube, Twitter, Facebook ve bazı platformlar bireyleri belirli gerçeklere yönlendirerek inançları şekillendirmektedir. Deepfake videolar ve sahte haberler kitleleri yanıltarak gerçeklik algısını
değiştirebilir. Bunun ötesinde yapay zeka ve transhümanizm gelecekte yeni inanç sistemleri oluşturabilir. Ölümsüzlük arayışındaki teknoloji milyarderleri insan bilincinin bugün bilgisayara yüklenerek sonsuza dek yaşayabileceğini savunmaktadır. Eğer insan zihni bir makineye aktarılabilirse bunu bir modern cennet olarak düşünebilir miyiz? Bu da ayrı bir soru. Tıpkı geçmişte dinlerin ve mitolojilerin insanları yönlendirdiği gibi teknoloji de gelecekte yapay zeka peygamberler, dijital ruhlar ve algoritmaların yönettiği inanç sistemleri ortaya çıkarabilir mi? Bu da bambaşka bir yaklaşım. Peki bugün inanç sistemlerini sorgulayan insanlar yarının dijital dogmalarına ne kadar açık olacaklar? Kendilerini bu konuda nasıl geliştirecekler? Sonuç olarak gerçekliği anlamak için açık fikirli olmak her zaman iyidir. Gerçeklik düşündüğümüzden çok daha esnek ve değişken olabilir. İnsanlık tarihine baktığımızda her çağın kendine özgü bir inanç sistemleri geliştirdiğini, ardından bunların yerini yenilerinin aldığını görebiliyoruz. Bir zamanlar mutlak doğru kabul edilen şeyler ilerleyen dönemlerde sorgulanmış, bazen tamamen terk edilmiş yana yeniden yorumlanmıştır ki buna baktığımızda da Hristiyanlık tarihinde Roma'nın içinde bulunduğu durumla açıklayabiliriz. Bilim, din, ideolojiler ve kültürler zaman içinde değişirken insanın gerçekliği arayışı kendi inançlarına sıkı sıkıya bağlı kalmasıdır. Dogmatik düşünce ister dinsel ister bilimsel olsun bireyin dünyayı tarafsız bir şekilde değerlendirmesine zorlaştırır. Oysa gerçek bilgiye ulaşmanın yolu mevcut inançları sorgulamaktan ve alternatif bakış açılarına açık olmaktan geçer günümüzde ve insanlık tarihinde. Bugün doğru bildiklerimiz gelecekte eskimiş birer teori ya da bir mitolojik hikaye haline gelebilir. Belki de en büyük komplo inandığımız gerçekliğin kendisidir. Eğer insanlık ilerlemek istiyorsa inançlarını ve paradigmalarını sürekli gözden geçirmelidir. Mutlak doğrulara körü körüne bağlanmaktan da kaçınmalıdır. Çünkü gerçeği anlamanın en iyi yolu her zaman sorgulamaya devam etmektir. Bu da rasyonel düşünceyle, rasyonel yaklaşımla mümkün olabilir. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyu ve bu anlatılanları beğendiyseniz sevdiklerinizle bu konulara ilgi duyan tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.